Buraya neden geldin Cihan? Seni bir daha asla görmek istemeyeceğini düşünmüştüm. Beni neden terk ettiğini senden duymak istiyorum. Başka bir seçeneğim yoktu. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Seni çok özledim. Ben de. Seni böyle terk ettiğim için özür dilerim. Beni bir daha yalnız bırakma. Seni asla bırakmayacağım. Her zaman yanında olacağım. Alya gittikten sonra Cihan, evlenecekleri gün onu öylece terk etmesini kabullenemez. Cihan Alya'nın gidişinin tüm koşullarını araştırmaya başlar ve yavaş yavaş bunun arkasında başka birinin aldatmacası olabileceğini fark eder. Gerçeğin arayışında beklenmedik derecede önemli bir rol Sadakat oynar. Oğlunun Alya'nın yokluğundan ne kadar acı çektiğini gören Sadakat, artık aşklarına karşı savaşmak istemez ve oğlunun Alya'yı geri kazanmasına yardım etmeye karar verir. Bu arada Alya ve Deniz Budapeşte de mola verirler. Alya yaşadığı tüm olaylardan sonra sakinleşmeye ve hayatını nasıl kuracağını anlamaya çalışır. Cihan'ı düşünmek ona huzur vermese de. Alya geçmişi geride bırakması gerektiğine kendini ikna eder. Sadakat sayesinde Cihan, Meryem ve Serhat hakkındaki tüm gerçeği öğrenir. Serhat'ın oğlu olmadığını doğrulayan DNA testini öğrenir. Ardından Cihan, Alya'nın eyleminin gerçek nedenini anlar. Alya, Serhat'ın kendi oğlu olduğuna inanıyordu ve sadece Cihan'ı çocuğuyla birlikte olma fırsatından mahrum bırakmak istemediği için ayrılmaya karar vermişti. Bunu fark eden Cihan, Alya'nın kaçışına karşı tutumunu tamamen değiştirir. Kendisi Budapeşte'ye gidip ailesini geri getirmeye karar verir. Alya'nın Deniz ile birlikte yaşadığı evi bulan Cihan, akşam oraya varır. Alya onu pencereden görür ve duygularını kontrol edemez. Unutmaya çalıştığı adamı görünce, onu ne kadar özlediğini fark eder, buluşmaları son derece duygusal olur. Cihan Alya'nın tüm sorunlarının yükünü tek başına taşımasına artık izin vermeyeceğini açıkça belirtir. Gerçeği zaten biliyordur ve kaçtığı için onu suçlamaz. Aksine Cihan, Alya'nın her şeye kendi başına karar vermeyi bırakmasını ve onun yanında olmasına izin vermesini ister, onu Mardin'e dönmeye zorlamaz. Bu sefer suçluluk veya korku nedeniyle değil, kendisiyle birlikte olmak istediği için dönmesi onun için önemlidir. Alya dönmeye karar verir. Ancak Mardin'e dönmeden önce Cihan ve Alya, daha önce yapamadıkları şeyi nihayet tamamlamaya karar verirler. İstanbul'da durup küçük bir düğün töreni düzenlerler. Gereksiz bir tanıtım yapmadan, sonunda yasal olarak karı koca olurlar. İkisi için de bu sadece bir düğün değil, tüm engellerden sonra birbirlerini seçtiklerinin bir sembolüdür. Törenin ardından Deniz ile birlikte Mardin'e giderler. Bu sefer Alya, sorunlardan kaçan bir kadın olarak değil, ailesi için onunla birlikte savaşmaya hazır, Cihan'ın karısı olarak döner. Bu arada Şahin'in ölümünden sonra Nare zor bir dönemden geçmeye devam eder. Acısıyla tek başına başa çıkmanın son derece zor olduğunu anlar ve bu yüzden psikoterapiye girmeye karar verir. Yalçın bu süreç boyunca Nare'nin yanında kalır. Ona destek olur, baskı yapmaz ve karşılık beklemez. Ona karşı duyguları güçlenir, ancak şimdi Nare'nin trajediden kurtulmasının daha önemli olduğunu anlar. Bu nedenle Yalçın, Alya'nın her zaman güvenebileceği kişi olarak kalır. Aynı zamanda Kaya ve Zerrin arasındaki çatışma da bitmez. Küçük kızlarını yanlarında tutma hakkı için mücadele etmeye devam ederler ve eski kırgınlıkları çatışmayı daha da derinleştirir. Sonunda Zerrin, kızı yanında tutmayı başarır. Kaya bu kararı kabul etmekte zorlanır ve öfkeli ve kırgın kalır, ancak kızını zorla almaya çalışmaz. Çocuğun artık bir anneye ihtiyacı olduğunu anlar ve kendi duygularının üstünde onun huzurunu tutar. Zerrin ile çözülmemiş çatışmaya rağmen Kaya, İpek ile ilişkisine devam etmeye karar verir. Yoluna devam etmesi gerektiği sonucuna varır ve tekrar düğün hazırlıklarına başlarlar. Böylece Alya'nın Cihan'a dönüşü, yeni bir aşamanın sadece başlangıcıdır. Yaşadıkları tüm aldatmalar ve ayrılıkların ardından bir aile olmayı öğrenmek zorunda kalacaklar. Nare yavaş yavaş kaybının acısından kurtulmaya çalışırken,
Yalçın onun yanında olma fırsatını bekleyecek ve Kaya ile Zer'in kendi duygularıyla, kırgınlıklarıyla ve kızlarının geleceğine dair sorumluluklarıyla mücadele etmeye devam edecekler. Sadakat Cihan ve Alya'nın sonunda evlendiğini öğrendikten sonra, ilişkilerine karşı tutumu tamamen değişir. Artık hayatlarına müdahale etmeye veya oğlunun seçimini sorgulamaya çalışmaz. Aksine Sadakat Cihan ve Alya'nın tüm engelleri aşarak resmen bir aile olabilmelerinden içtenlikle mutludur. Onları her şekilde destekler, Alya'ya deniz konusunda yardımcı olur ve yavaş yavaş onu ailenin ayrılmaz bir parçası olarak görmeye başlar. Bu arada Cihan ve Alya, normal yaşam ritimlerine dönmeye çalışırlar. Uzun bir ayrılıktan sonra, nihayet birlikte olma ve aile anlarının tadını çıkarma fırsatı bulurlar. Alya yaşadığı tüm olayları geride bırakmaya ve mesleğine yeniden odaklanmaya çalışarak hastanedeki işine geri döner, Cihan işine ve teslimatlarına devam eder. Ancak yaşadığı her şeyden sonra önceliklerini değiştirir. Artık tüm zamanını işte geçirmek ve ailesinin hayatındaki önemli anları kaçırmak istemez. Bu nedenle Cihan daha sık evde kalmaya, Deniz ile zaman geçirmeye ve Alya'yı desteklemeye çalışır. Ayrılık nedeniyle kaybettikleri zamanı telafi etmek onun için özellikle önemlidir. Ancak Cihan ve Alya, bu barışın uzun sürmeyeceğinin farkındadırlar. Ecmel'in yaşanan her şeyi unutmayacağını ve er ya da geç intikam almaya çalışacağını biliyorlar. Önceki tüm çatışmalardan sonra, bir sonraki darbenin ailelerine yönelik olacağını tahmin ediyorlar. Cihan ve Alya için en zayıf nokta Deniz'dir. Ecmel'in onlara en büyük acıyı çektirmek için çocuğu kullanmaya çalışabileceğini anlıyorlar. Amacı sadece Cihan'dan intikam almak değil, Deniz'i aile kökeni ve miras hakları bahanesiyle kaçırmak da olabilir. Bu nedenle Cihan, Deniz'in güvenliğine daha da fazla dikkat etmeye başlar. Çocuğa korkusunu göstermemeye çalışırken, aynı zamanda malikanenin güvenliğini artırır ve aileye yakın kişileri daha yakından izler. Alya da bu sefer ayrı hareket edemeyeceklerini anlar, yavaş yavaş aile hayatları yeni bir yüzleşmeye hazırlık haline gelir. Ancak şimdi durum öncekilerden farklı, Cihan ve Alya artık korkunun onları ayırmasına izin vermiyorlar. Deniz'i birlikte korumaya ve bir aile olarak kalma hakları için savaşmaya karar veriyorlar. Böylece yaşadıkları tüm olaylardan sonra, Cihan ve Alya sonunda karı koca olarak hayatlarının yeni bir aşamasına başlama şansını yakalıyorlar. Ayrılıkları hiçbir mesafenin ve koşulun aşklarını yok edemeyeceğini gösterdi. Ancak aynı zamanda onlara gerçeği saklamamayı ve birbirlerinin kaderine tek başlarına karar vermemeyi öğretti.